Merhabalar Sagas takipçileri. Bugün Avatar Way of Water yani Avatar Suyun Yolu filmini inceleyeceğiz. Avatar Way of Water aslında ilk filmden 13 yıl sonra gelen bir devam filmi. Bildiğiniz gibi filmin yönetmeni James Cameron ve kadroda Sam Worthington, Sigourney Weaver, Stephen Lang ve Zoe Saldana gibi önemli oyuncular yer alıyor. Fakat filmde şunu söylemeliyiz ki insan karakterlerini, yani insan olan oyuncuların insan yüzlerini görmek zor. Filmle karşılaştırdığımızda mesela Sam Worthington'ı insan halinde Avatar dışında görmemiz mümkün değil. Oyuncuların direkt avatarlarıyla yola devam edilmiş. Bu da filmi birazcık animasyon kıvamına sokmuş. Yani ilk filmde gördüğümüz insan karakterlerini çoğunlukla avatar olarak görüyoruz. Avatar olması da filmi biraz animasyon filmi edasıyla izlememize neden oluyor. Ben filmi IMAX 3D bir salonda izledim. 3D izlemeseydim, 3 boyutlu izlemeseydim çok bir şey kaybeder miyim emin değilim. Sadece bir iki sahnede güzel bir efekt veriyordu 3 boyutlu olması. Onun dışında 2D olarak da bu filmi izleyebilirsiniz. Ama imkan varsa yaşadığınız şehirde veya çevrenizdeki sinema salonlarında IMAX tercihi varsa IMAX olmasını tavsiye ederim. Onun dışında 3 boyutlu olsa da olur, olmasa da olur. Çok aşırı bir şey eklemiyor bence filme. Bence filmin olumlu noktalarına gelecek olursak film teknolojik açıdan çok iyi. Özellikle su altı sahneleri çok başarılıydı. Zaten bu filmde biz ilk filmde gördüğümüzün aksine biraz daha evrenin genişletildiğini görüyoruz. İlk filmde avatarların daha çok bir orman kabilesi olduğunu görmüştük. Fakat bu filmde birazcık derinleştirmişler bunu. Yani sadece ormandaki yaşayan avatarlardan ziyade denizde de uzmanlaşmış, denize yatkın olan avatarların olduğunu görüyoruz. Bu olumlu bir durum. Çünkü daha gördüğümüzden daha büyük bir habitatın, evrenin olduğunu görüyoruz bu filmde. Bu bence olumlu yönlerinden bir tanesiydi ki film teknolojik olarak, animasyon ve CGI kalitesi olarak çok üst düzeyde. Şunu da söylemeliyim ki filmin hikayesi çok aslında basit. Fakat basit olmasına rağmen duygusal yoğunluklu sahnelerin olduğunu da söyleyebiliriz. İlk filme göre daha fazlaydı bu duygusal yoğunluklu sahneler. Bahsettiğimiz gibi bu filmde hani su kabilesiyle de avatarların içerisindeki su kabilesini de görmüş oluyoruz ve bu filme birazcık derinlik katıyor. Birinci film gibi formalize edilmiş bu filmde. Fakat bu sıkıcı değil. Yani benzer motifler uygulanmış olsa da bence sıkıcı değil. Ek olarak bu filmde aile kavramı ve aile yapısı üzerine birazcık odaklanılmış. Bu da filmi birazcık ne diyelim Fast and Furious havasına sokuyor ama bence ailenin vurgulanması ve hikayeye bu yönde ağırlık verilmiş olması hikayeyi biraz daha duygusallaştırıyor bizim açımızdan. Biraz olumsuz noktalarından bahsedecek olursam Jake karakteri ilk filmde aslında bizim başrol oyuncumuz ve burada da devam ediyor. Fakat Jake karakterinin süresi biraz kısaltılmış ve daha çok onun avatarıyla zaman geçiriyoruz. Diğer karakterlerde olduğu gibi. Fakat Jake'in karakter gelişimi biraz daha beklediğimin dışında gerçekleşti. Biraz daha muhafazakar, korumacı bir karakter haline gelmiş. Bunu izleyince daha iyi göreceksiniz. Ben biraz daha farklı bir şey beklerdim Jake karakterinden ama karakterin gidişatı çok da beklediğim gibi olmadı. Bahsettiğim gibi insan karakterlerinin azlığı, insan yüzünün azlığı biraz filmi animasyon havasına çekiyormuş gibi. Evet, burada çok yüksek bir teknoloji kullandığını söylemişti zaten James Cameron. Bu teknolojinin gelişmesini beklediği için aslında bu filmin yaklaşık 13 yıl sonra, ilk film 2009'da gelmişti. Yaklaşık 13 yıl sonra bu filmin çıkıyor olmasını buna yormuştu ki ikinci ve üçüncü film birlikte çekiliyordu. Dördüncü filmin de ilk bir kısmının çekilmesi için hazırlıklar yapıldığını biliyoruz. Filmi böyle kurgulamak biraz animasyonumsu yapmış diyebilirim filmi. Onun dışında benim bahsetmek istediğim bilim kadının oynayan Sigourney Weaver'ın karakterini gerçekten iyi bağlayamamışlar. İlk filmin sonuyla bu filmi izlediğimizde Sigourney Weaver'ın karakteri gerçekten benim için hayal kırıklığıydı. Hiç bağlayamamışlar buraya. Karakterin o filmden bu filme geçişi de çok tuhaftı açıkçası. Böyle bir iki tuhaflık daha var ama bu da film çok
filmi kötülemek, yani tamamen kötülemek için yeterli değil bence, ama gerçekten filmin en büyük eksilerinden biriydi. Sigourney Weaver'ın karakter gelişimi çok başarılı değildi ve çok fazla bilgi vermemişler bize ve yani yaklaşık 3 saatlik filmde bunu yadırgadım ben yani. Bu kadar kilit bir rolde oynayan bir karakterin ikinci filmde çok da önem verilmemiş gibi hissettim. Hikaye birazcık başka yönden ilerliyor fakat yani yine de bir açıklama beklerdim. Filmle alakalı en büyük sorunlardan bir tanesi, film eğer baştan sona dikkat ettiğinizde film biraz zorlamaymış gibi geliyor. Çünkü basit bir matematik kuracak olursak birinci filmin sonunda karşılaştığımız sorunlar aslında ikinci filmde de çözülmemiş. Üçüncü filme, birinci filmdeki sorunlar ikinci filmde çözülmemiş. Aynı şekilde üçüncü filme de taşınıyor. Yani bu o kadar bu bize ara film hissiyatını veriyor. Zaten filmin sonunu da çok beğenmedim. Gerçekten çok geçiş filmi gibi olmuş. Fakat yani böyle filmleri çok fazla görmediğimiz için ben imkanı olanın sinemada izlemesini tavsiye ederim. Çünkü böyle filmleri gerçekten çok fazla görmüyoruz. Fakat gerçekten biraz geçiş filmi gibi olduğunu söyleyebilirim. Animasyon ağırlıklı olmasından, CGI ağırlıklı olmasından dolayı birazcık gerçekçi gelmeyebilir bazı yerler. Fakat kurduğu evren itibariyle ve bu habitatı biraz daha derinleştirerek bize sunması güzel. Fakat şu hissiyattan da kurtulamıyor. Birinci film bir başlangıç filmiydi ama bu filmde başlangıç filminin ikinci bölümü gibiymiş gibi oluyor. Mesela üçlemelere vesaire bakıldığında ki bu film Avatar 5 film olarak planlanıyor ama ne kadar bunu başarabilir veya başaramaz bakacağız ki gerçi 2 haftalık 13-14 günlük hasılatıyla 1 milyar doları geçmiş dünya çapında Avatar. Bu da filmin devam edeceğine dair, belki 5 filme doğru devam edeceğine dair bir işaret. Fakat biz en kötü ihtimalle üçleme olarak düşünelim. Eğer üçleme bile yapılacaksa Avatar, düşünün üçlemeleri, birinci filmden sonra ikinci filmin üzerine sunması gereken gelişilmesi gereken, katılması gereken derinlik bu filmde var mı? Bence yok. Yani evet, evrenin genişlemesi konusu gerçekten önemli bir detay. Mesela orman kabilesinden sonra su kabilesinin de ele alınıyor olması evet bir derinlik hissiyatı veriyor. Fakat bunun dışında çok fazla da bir şey göremedik. Ve birinci filmin sonunda karşılaştığımız sorunlar üçüncü filme olduğu gibi aynen devam ediyor. Yani burada bir çözümleme yapılamaması evet biraz top çevirmek gibi olmuş açıkçası. Kısacası Avatar Way of Water benim için görsel tarafı güçlü olduğu için ve ilk filmde anlattığı hikayeyi biraz da derinleştirdiği için iyi bir film. Fakat çok daha iyi bir film olabilirdi. O yüzden bir sonraki filmi beklememiz gerekecek gibi duruyor. İmkanı olana sinemada izlemesini tavsiye ederim. 2 boyutlu veya IMAX izleseniz bir şey kaybetmezsiniz. İlla da 3D izlemenize gerek yok. Evet, bu videodan bizden bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.